Onlar dünyanın en büyük vatansız topluluğu. 2,5 milyonu bulan nüfuslarına rağmen herhangi bir kimliğe veya hakka sahip değiller. Bugüne kadar defalarca katliama uğrasalar da buna karşılık verecek güçleri veya itiraz edecekleri bir yer yok. Tıpkı Doğu Türkistan'da soykırıma uğrayan Uygur Türkleri gibi. Kimlerden mi bahsediyoruz? Yaklaşık 100 yıldır baskı ve şiddet altında yaşayan ve çeşitli katliamlara uğrayan Arakanlı Müslümanlardan. Myanmar ordusu senelerdir Rohingyalar olarak da bilinen Arakanlı Müslümanların binlercesini öldürdü. Bugün ise onların yardımına başvuruyor. Askeri güçler kimlik dahi vermediği Müslümanları zorla orduya alıp savaştırıyor. Videoya geçmeden önce içeriklerimizi takip edebilmek için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Myanmar ordusu 7 yıl önce Rohingyalar olarak da bilinen Arakanlı Müslümanların binlercesini öldürdü. Şimdi ise onların yardımına başvuruyor. Son haftalarda Arakan eyaletinde yaşayan en az 100 Rohingya iç çatışmalar nedeniyle zor durumdaki askeri junta saflarında savaşmak üzere askere alındı. Ordu yetkilileri Müslümanların kaldığı kampları ziyaret ederek genç erkeklerin askeri eğitim alması için kamp liderlerine talimat veriyor. Peki Rohingyalar kim? Myanmar'a bağlı Rakhine yani Arakan eyaletinde yaşayan Müslüman halk Rohingya olarak adlandırılıyor. Fakat Myanmar'da 1982'de çıkarılan vatandaşlık kanununda kendilerine yer verilmediği için hem kimliksiz hem de vatansız yaşıyorlar. Ayrıca 1992'de çıkarılan yasa ile kaçak göçmen olarak tanımlanan Rohingyalar hiçbir hukuki hakka sahip değil. Gerek Myanmar hükümetinin gerek Budist çetelerin katliamları nedeniyle Rohingyaların büyük kısmı ana vatanları Arakan'dan ayrı yaşıyor. Katliamların geçmişinin nereye vardığını biliyor muyuz? Anlatalım. Rohingyalara karşı ilk ağır saldırıyı 1942 yılında yapan Budist çeteler 40 gün içinde 150 binden fazla Müslümanı öldürdü. Minbya katliamı olarak bilinen bu olaylarda Budist çeteler korkunç bir şekilde ihtiyar çocuk demeden Müslümanları mızraklarla katletti. Tecavüz ettikleri kadınları vahşice öldüren çeteler katliamın ardından bölgeyi yağmaladı. 1978 yılında gerçekleştirilen ve Kral Dragon saldırıları adıyla bilinen olaylarda ise Arakan'ın başkenti Sit ve yakınlarındaki köylerde binlerce Rohingya katledildi. Yakılarak ve türlü işkencelerle öldürülen Rohingyalardan 300 bini katliamdan kurtularak Bangladeş'e sığındı. Bu katliam sonrasında Rohingyaların boşalttığı evlere bölgedeki Budistler yerleştirildi. Haziran 2012'de Rohingyalara karşı katliama girişen çeteler Müslümanların geri dönmemesi için evlerini ve arazilerini ateşe verdi. Olaylar sonrası Myanmar ordusu Rohingyaların yaşadığı bölgeye temizlik adıyla askeri operasyonlar düzenledi. Operasyonun adından anlaşılacağı gibi bu bir temizlik çalışmasıydı. Bu ciddi baskılar sonrası bölgedeki gerilim giderek tırmanmaya başladı. Yine Ekim 2016'da farklı güvenlik merkezlerine yönelik saldırılarda 9 güvenlik memuru öldü. Bu saldırıları kimin düzenlediği netleşmemişken ülkede Müslümanların yaşadığı bölgelere yönelik ağır operasyonlar başladı. Bu operasyonlarda binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Son yıllarda aralıklarla devam eden bu olaylar Ağustos 2017'de doruk noktasına ulaştı. Güvenlik güçlerine yönelik faili meçhul bazı saldırı girişimleri sonrası Müslüman köylerinde toplu katliamlar başladı. Sadece bir ay içerisinde 7 binden fazla Müslüman vahşice katledilirken 600 binden fazlası da yaşadığı toprakları terk ederek Bangladeş'e sığındı. Peki şu anki durum nasıl? Askeri rejimin önemli bir gelir kaynağı olan ekonominin gerilemesi ve doğal gaz rezervlerinin tükenmesi gibi diğer faktörler meşruiyeti daha da zayıflattı. Yakın zamanda çıkarılan zorunlu askerlik emri Myanmar genelinde paniğe yol açtı ve birçok bölge sakini kaçmanın yollarını arıyor. Ancak Rohingyalar için hareket kabiliyetlerinin kısıtlı olması nedeniyle askere gitmekten kaçınmak özellikle zor. Son olarak Üç Kardeşlik İttifakı yani Arakan Ordusu, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu ve Tank Ulusal Kurtuluş Ordusu Ekim 2023'te büyük bir saldırı başlattı. Koda'da 1027 operasyonu olan ve geçen yıl 27 Ekim'de başlayan saldırı askerlerin geri çekilmesi ve geride ağır silahlar ve önemli miktarda mühimmat bırakmasıyla 100'den fazla askeri karakolun düşmesine yol açtı. Aralarında halk savunma güçlerinin de bulunduğu darbe karşıtı direniş güçlerinin de mücadeleye katılması generaller üzerindeki baskıyı artırdı. Kasım 2023'te ordu silahlı gruplarla günlerce süren çatışmaların ardından Çin'in Yunnan eyaletiyle sınır komşusu olan ve Myanmar'dan Çin'e ticaret akışının merkezinde yer alan Çinşvihav'ın kontrolünü kaybettiğini duyurdu. Ocak ayında Batı Rakhine eyaletinde uzun süredir özerklik için mücadele eden Arakan ordusu birçok askeri karakolu istila ederek batıdaki önemli bir kasaba olan komşusu Şin eyaletindeki Paletvan'ın tam kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.
10 Şubat'ta Myanmar askeri hükümeti genç erkek ve kadınlar için zorunlu askerliği mecburi kılan halkın askerlik hizmeti yasasını çıkaracağını duyurdu. 18-35 yaş arası erkekler ve 18-27 yaş arası kadınlar silahlı kuvvetlere tek seferde 2 yıllığına askere alınabiliyor ve ulusal acil durum ilan edildiğinde bu süre 5 yıla kadar uzatılabiliyor. Uzmanlar Myanmar ordusunun Rohingyaları zorla askere almasını ordunun içinde bulunduğu çaresizliğin bir göstergesi olarak yorumluyor. Myanmar ordusu ülkenin diğer bölgelerinde de silahlı muhalif güçlere karşı önemli kayıplar veriyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Tayland'ın doğu sınırındaki Mayawadi kasabasının kontrolü kaybedildi. Myanmar'ın kara ticaretinin büyük bölümü bu hayati güzergahtan geçiyordu. Junta çok sayıda askerini de kaybetti. Bu gelişmeler üzerine şu anda Myanmar ordusu Rohingyaları zorla orduya alıp savaştırıyor. Batı medyasındaki haberlere göre 3 küçük çocuk babası 31 yaşındaki Muhammed, "Korkuyordum ama gitmek zorundaydım," diyor. Kamp yöneticileri ordunun emri diyerek insanları korkutuyor. Orduya girmeyi reddetmeleri halinde ise ailelere zarar vermekle tehdit ediyorlar. Orduya alınan askerlere merminin nasıl doldurulacağı, silahın nasıl sökülüp takılacağı öğretiliyor. Muhammed 2 haftalık eğitimin ardından evine dağıtıma gönderilmiş ama sadece 2 gün sonra geri çağrılmış. 250 askerle birlikte bir bota bindirilerek nehrin 5 saat yukarısına tepedeki 3 askeri üssün kontrolü için Arakan ordusu ile şiddetli savaşın sürdüğü Ratedang'a götürülmüş. Orada 11 gün boyunca savaşmış, yiyecek sıkıntısı çekmişler ve yaralanmışlar. Muhammed'e ordu tarafından kendi taraflarında savaştığını belirten bir sertifika verilmiş. Bunun ne gibi bir değeri olduğu ya da kendisini daha fazla askerlik hizmetinden muaf tutup tutmayacağı hakkında hiçbir fikri yok. Arakan ordusu ile başı derde girebilir. Bu arada yaraları hala iyileşme sürecinde ve yaşadıklarından sonra geceleri uyuyamadığını söylüyor. Arakan ordusu isimli isyancı silahlı grup 20 Mart'ta 3 üssün kontrolünü ele geçirdikten sonra bölgeden fotoğraflar yayınladı. En az 3'ünün Rohingya olduğu tespit edilen çok sayıda ceset görüldü. Muhammed ve diğer Arakanlı Müslümanların yaşadığı acı ironi, Myanmar yönetiminin onları hala vatandaşlık haklarından mahrum bırakması. Keza Arakanlı Müslümanlar kendi eyaletleri dışına seyahat yasağı gibi çok sayıda ayrımcı kısıtlamaya tabi tutuluyor. Rohingyalar yeniden hedef alınmaktan endişe ediyor. Junta'nın kaybetmekte olduğu bir savaşta topa tutulmaktan korkuyorlar. 2012'deki olaylar sırasında şehirden sürüldükleri için kentte yaşamaları yasak. Myanmar ordusu Rohingyaları Arakan ordusu ile savaşmak için kullandığı iddiasını reddetti. Junta sözcüsü General Zaw Min Tun, Batı basınına yaptığı açıklamada Arakanlı Müslümanları cepheye gönderme gibi bir planlarının olmadığını öne sürdü, güvenlik istediklerini söyledi. Kamplarda yaşayan Rohingyaların tamamı ise ordunun iddiasının doğru olmadığını ve askere alındıklarını dile getirdi. Askerlerden ve yerel hükümet yetkililerinden oluşan ekipler kamplara gelerek gençlerle konuşuyor. Asker olmaları halinde yiyecek, maaş ve vatandaşlık alacaklarını vaat ediyorlar. İnsan hakları uzmanları söz konusu zorunlu askerlik kampanyasını hukuka aykırı buluyor. Uzmanlara göre Myanmar ordusu Arakan ordusuna karşı savaşta Rohingyaları kullanarak etnik Arakan Budist nüfusu ile Müslüman Rohingyalar arasında toplumsal çatışmayı yeniden alevlendirme tehdidinde bulunuyor. İki toplum arasındaki gerginlik birkaç sene önce on binlerce Rohingya'nın Sitwe gibi bölgelerden sürülmesine neden oldu. Junta'nın yönetimindeki medya Arakan ordusuna karşı Rohingya protestoları gibi görülen gösterilere yer veriyor. Ancak bölge halkı bunların ordu tarafından iki grubu bölmek amacıyla düzenlendiğini söylüyor. Bir zamanlar hem ordu hem Budist çeteler tarafından hedef alınan Arakanlı Müslümanlar şimdi iki taraf arasında sıkışmış durumdalar. 11. yüzyıldan itibaren bölgede varlık gösteren Rohingyaların 1840'larda İngiliz sömürgesiyle Arakan'a geldiğini iddia eden Myanmar devleti bu nedenle kendilerini vatandaş saymıyor. Tek amacı kaçak Bengaller olarak tanımladığı Rohingyaları Arakan'dan çıkarmak olan Myanmar her itirazı da yeni katliamlarla bastırıyor. Rohingyaların Arakan'dan çıkarılması için 1982'de ve 1992'de gerekli tüm yasal zemini hazırlayan Myanmar devleti çoğu zaman bölgedeki Budist çetelerle ortak katliamlara girişiyor. Daha önce uluslararası örgütler tarafından şiddete en çok maruz kalan azınlık olarak ilan edilen Rohingyaların Myanmar'daki durumu içler acısı. Vatandaş sayılmadıkları için herhangi bir hukuki hakka sahip olmayan Rohingya Müslümanlarının memur olmaları, ticaret yapmaları, üniversite okumaları, beton ev yapmaları, devletten izinsiz mescit ve medrese tamiri yapmaları ve hatta seyahat etmeleri yasak. Tüm bu kısıtlamalara rağmen köylerinde yaşamaya çalışan Rohingyalar yine de katliamlarla karşı karşıya kalıyor. Yakınları katledilen, evleri, arazileri, tekneleri yakılan Rohingyalar için son umutsa Bangladeş'e sığınmak.
Peki Bangladeş'in durumu nasıl? Bangladeş dünyanın en büyük mülteci kampına ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskıdan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 936.733'e ulaştı. Myanmar ordusu ve Budist çetelerin baskısından kaçıp Bangladeş'e sığınan mültecilerin büyük bölümü kamplarda kalıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Bangladeş'teki 34 kamptaki mültecilerin %52'sini çocuklar, %44'ünü yetişkinler ve %4'ünü de yaşlılar oluşturuyor. 196.121 ailenin yaşadığı kamplarda nüfusun %52'si kadın, %48'i ise erkek. Mültecilerin kaldığı kamplar şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kayması riskiyle karşı karşıya. Uluslararası kurumlara göre kamplarda salgın hastalık riski çok yüksek. 2017 Ağustos ayından itibaren Myanmar güçleri tarafından yapılan katliamda 24.000'den fazla Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve Norveç Myanmar rejimine çağrı yaparak şiddeti ve baskıyı sonlandırmasını istedi. Açıklamada Myanmar'ın Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir hükümlerine uyması gerektiği vurgulandı. Tüm bu yaşananlar karşısında Myanmar'ın Nobel Barış Ödüllü lideri Aung San Suu Kyi katliamı destekler nitelikte açıklamalarda bulundu. Aung San Suu Kyi, Myanmar'ın demokratik geçiş sürecinde oldukça önemli bir figürdü. Babası Suu Kyi henüz küçük yaştayken rakipleri tarafından suikaste uğramış ve öldürülmüştü. Suu Kyi eğitimini yurt dışında aldı ve İngiltere'de de akademisyenlik yaptı. 1988 yılında hastalanan annesinin yanında bulunmak amacıyla Myanmar'a geri döndü. Myanmar'da siyasete atıldı ve demokrasi yanlısı harekete öncülük etmeye başladı. 2011 yılına kadar diktatörlük ve askeri junta rejimlerinde ev hapsi cezası çekti. Çabaları için Nobel Barış Ödülü de dahil pek çok ödül kazandı. 2016 yılında Suu Kyi, Myanmar Devlet Başkanlığı konumuna geldi ve bu noktadan sonra tartışmalı bir figür haline gelmeye başladı. Başkanlık görevine gelene kadar demokrasi ve insan hakları kahramanı olduğu söylenen Suu Kyi, iktidarının ardından ordunun büyük bir destekçisi haline geldi. Özellikle Müslüman Rohingya halkına yapılan soykırım karşısında sessiz kalışı ve hatta orduyu savunması eleştiri oklarını üzerine çekmesine neden oldu. Tavır ve söylemlerindeki değişikliğin ardından insan hakları ve demokrasi kahramanlığı döneminde aldığı bazı ödüller ondan geri alındı. Öğrenim gördüğü Oxford Üniversitesi okuldan portresini kaldırttı. 435.000 kişi Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması için başlatılan kampanyayı imzaladı. Demokrasi için yıllarını vermiş Suu Kyi, Myanmar devletinin tüm kötülüklerinin adeta temsilcisine dönüştü. Suu Kyi'nin tavrı iktidara gelebilmek ve orada kalabilmek için tüm yaşamı boyunca uğruna savaştığı ideallere ihanet etmesi olarak yorumlandı. Ordu ile uzlaşarak ömrü boyunca mücadele ettiği zulmün iktidarı altında yapılmasına göz yumdu. 1 Şubat 2021'de de ordu seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek yönetime el koydu ve Aung San Suu Kyi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda hükümet yetkilisini gözaltına aldı. Orduya ait televizyon kanalında okunan bildiride iktidarın başkomutan Min Aung Hling'e devredildiği açıklandı. Böylece Suu Kyi'nin iktidarda kalabilmek için ordu ile uzlaşması sona ermiş oldu. Myanmar'ın kısa ancak başarısız demokrasi dönemi sona erdi. Demokratik bir şekilde seçilmiş olsa bile ülkedeki insan haklarına ve zulümlere ses çıkarmayan Suu Kyi iktidardan düşmüş oldu. Bugün halen daha Myanmar, Arakan'da yaşayan yaklaşık 1 milyonluk Müslüman nüfusu yasa dışı göçmen olarak tanımlıyor ve vatandaşlık gibi bazı temel haklardan mahrum bırakıyor. Toplam nüfusu 2,5 milyonu bulan Rohingya Müslümanlarından yalnızca 400.000'i Arakan'da yaşayabiliyor. Geriye kalanlar ise farklı ülkelerde mülteci. Arakan'da kalan Rohingyalar her an yaşanabilecek bir katliamla karşı karşıya. Kamplara sığınanlar ise açlık ve doğa şartlarıyla mücadele etmek zorunda. Kamplarda naylondan yapılma barakalarda yaşayan Rohingyalar eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerden mahrum. Üstelik askeri güçler tarafından zorla orduya alıp savaştırılıyor. Uluslararası örgütler yaşanan haksızlığa çare bulabilecek mi merak konusu. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Myanmar ordusu senelerdir Rohingyalar olarak da bilinen Arakanlı Müslümanların binlercesini öldürdü. Bugün ise onların yardımına başvuruyor. Askeri güçler kimlik dahi vermediği Müslümanları zorla orduya alıp savaştırıyor.